Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sütlü baklava yapacağız. Burada benim almış olduğum marketten hazır yufka, baklavalık yufkam var. Kendim uğraşmayacağım. Çabuk olsun. Oğluşumun canı baklavayı istemiş. Ben de yapmaz mıyım dedim. Hemen gittim. Bir paket şöyle hazır yufka aldım. Sütlü baklava için biliyorsunuz süt gerekli. Şöyle cevizim var. Evimde vardı. Kırdım, hazırladım. Bu kadar varmış. Bunu kullanacağım. Ölçüsü yok. 2 tane de şöyle çikolata aldım. Yine marketten. İsmini göstermiyorum reklam olmasın diye. Kakaolu çikolatalardan 2 tane de onlardan aldım. Bize gerekli olan malzeme, esas malzemeler bunlar. Şeker, süt ve yağ lazım. Hemen baklavayı hazırlamaya geçelim. Çok kolay bir şekilde yapacağız. Bir paket yufkayı tamamen hepsini kullanacağım. 800 grammış bu paketteki yufkanın net ağırlığı. Tamamen hepsini kullanacağım. Hadi hep birlikte baklavayı hazırlama aşamasına geçelim. Baklavamızı hazırlamamız için ilk önce yağını hazırlamamız lazım. Burada 250 gram tereyağı ya da margarin. Ben genelde margarin kullanıyorum. Tereyağı oldukça pahalı olduğu için kullanmıyorum. 250 gram bu margarini eriteceğim ocakta. Çünkü yufkaların arasına kat kat sürmemiz lazım ki kat kat olsun. Şimdi ocakta bunu eritmek için götürüyorum. Evet, yağımı ocakta erittim. Hemen şimdi baklavayı hazırlamaya geçeceğim. Şöyle bir fırın tepsisi kullanacağım. Yufkalar uzun olduğu için şöyle dikdörtgen olması gerek. Hemen hazırlama aşamasına geçelim baklavamızı. Evet, baklavayı hazırlamaya geçiyoruz. Yufkalarımız burada. Şimdi sıra sıra yufkaları koyacağız. Evet, şöyle yırtık çıkabilir, hiç sorun değil. Yani şöyle acı yırtık kısmını büzüştürürseniz hemen toplanır zaten. Bir tanesini serdik. Bakın bu şekilde yağımız yanımızda. Şöyle yağımızdan arada böyle bir kaşık ya da yarım kaşık atıyoruz. Yarıya kadar yufkaları sereceğim. Bu şekilde yarıda cevizlerini vereceğim. Şöyle buruşturursanız zaten dengeye gelecektir. Birazcık eksik kalıyor ama bir öteden bir birden yaptığım zaman o eksiği kapatmış olacağım zaten. Bir o baştan koyduğumuz zaman bakın yani ne yapalım, çocuğumuzun canı baklava istiyor. Kaç gündür hastayım. Bir türlü de yapamadım. Azıcık iyileştim. Dedim ki yapayım şunun baklavasını. Bunun birçok ismi var bu baklavanın. Hani sütlü baklava, kakaolu baklava, çikolatalı baklava, soğuk baklava, ne derseniz deyin arkadaşlar. Sonuçta hepsi aynı. Döktüğümüz sıvı yağ, margarin bunu kat kat ayrılmasını sağlayacak. Bakın bu şekilde işte bir oradan bir oradan. Evet, yarıya kadar hazırladık. Şimdi dediğim gibi cevizi serpeceğim. Tam yarıya. İsterseniz kat aralarına da serpebilirsiniz bu cevizi. Az ya da çok hiç fark etmez. Elinizdeki malzemeye göre yapın. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde orta kısmını cevizledik. Şimdi kalan diğer yufkaları koyacağım üzerine. Evet, son yufkayı da koydum.
Şimdi şu fazlalıkları keseceğim. En üstü düzgün olsun istiyorum. İşte hazırladık. Şimdi üzerine benim yağım kalmadı. Biraz fazladan kaçırdım ki ölçüleri. Birazcık yağ eriteceğim. Tekrar şöyle bir kaşık eritsem yeter tepeleme. Üzerine dökeceğim. Şöyle bir kaşık bakın koyuyorum, yeterli. Bunu eritip üst kısmına dökeceğim. Evet, yağımı erittim bakın. Şöyle üst kısma eritmiş olduğum yağı yaydırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi güzelce yağını da verdik. Şimdi keselim. Kare kare kesin, baklava şeklinde kesin ama kolay bir şekilde keseceğiz. Evet, baklavayı kestik. İnanın biraz zor kesiliyor. Bu aşamada çok sabırlı olmanız lazım. Dikkatli bir şekilde istediğiniz gibi büyük büyük de kesebilirsiniz. Şimdi 180 derece fırına kızarmak üzere götüreceğim, pişireceğim. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi şerbetini hazırlayacağım. Yine aynı tencerenin içinde. Zaten yağlı bu. Aynı tencerenin içinde şerbetini hazırlayacağım. 3 bardak süt döküyorum. Normal standart su bardağı. 2 3 3 bardak sütü döktüm. Yarım bardak da su ilave ediyorum. Suyunu da verdim. Şimdi şekerini veriyoruz. 3 bardak da şeker dökeceğim. Üç bardak da şekerimizi döktük. Bir pakette vanilya. İster kaynatına dökün, ister kaynatmadan. Çünkü unutmayın diye aklıma geldi, hemen koyuyorum. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ocakta kaynatacağız. Daha sonra ılınmasını bekleyeceğiz. Tatlımız da bir yandan pişiyor. Pişmek üzere ocağa götürüyorum. Şerbeti gördüğünüz gibi süt şerbetini ocağa koyduk. Şöyle şekeri eriyecek, kaynayacak, bırakacağız. O kadar fazla kaynatmıyoruz. Evet, ocağımı kapattım. Şimdi biraz soğumasını bekliyorum. Fırında tatlım pişiyor. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, baklavamız fırından çıktı. Şimdi ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğiz. Hemen dökmeyeceğiz şerbetini. Şerbet zaten soğuyor. Birazcık da bu soğusun. İlk sıcaklığı çıksın. Bir 5-10 dakika arası bekleteceğim. Evet, baklavayı soğuttuk. Yani çok sıcak da değil, soğuk da değil. İkisinin ortası. Şerbet de aynı şekilde. Şimdi şerbetini üzerine vereceğim. Şerbetimizi de beklettik zaten. Yani sıcak ve soğuk arasında ikisi de. Şöyle bakın. Şerbetini veriyoruz. Süt şerbetini. Evet. Şerbetimizi de tamam iyi geldi. Her yerine döktük. Şimdi şerbeti içmesi için 3-4 saat bekleteceğiz. İlk önce dışarıda, daha sonra dolapta da bekletebiliriz. Şimdi soğuması için bekliyoruz. Evet, tatlımızı bekledik. Bayağı bir bekledi. 3 saate yakın bekledi. İyice soğudu. Şerbetini de içti. Şimdi nereye geldik? En güzel yerine geldik ve tatlımızı süsleme aşamasına geldik. Evet, burada benim kakaom var. 1 yemek kaşığı kadar kakao. Üzerine de 1 yemek kaşığı pudra şekeri karıştırıyorum. Bunu neden karıştırıyorum? Kakaonun acısını kırması için.
Üzerine şimdi kakao serpeceğiz. İyice karıştırdım. Şöyle bir süzgecin içine koyuyorum. Üzerine serpeceğim. Şöyle alalım. Şimdi üzerine kakaosunu serpiyoruz. Evet, harika oldu. Evet, gördüğünüz gibi kakaosunu da verdik üzerine. Harika oldu. Şimdi sıra geldi çikolatasını vermeye. Çikolatasını vereceğiz. Evet, çikolatayı daha önceden rendelemiştim, göstermiştim size de. Şöyle bol bol çikolata üzerine döküyoruz. Evet, sütlü baklavamız hazır. Çikolatalı sütlü baklavamız. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi servisini yapacağım. Evet, tatlımızın servisine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi harika olmuş. Evet, tatlımızdan koyduk tabağımıza. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Sizler için tadına bakıyorum. Göz hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şöyle. Muhteşem olmuş. Kendi yaptım diye demiyorum ama çok güzel olmuş. Umarım siz de bu tarifi yapar hazırlarsınız. Çoluğunuza çocuğunuza yedirirsiniz. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sosyal medyada tariflerimi paylaşın. Paylaşın ki kanalımız günden güne büyüsün. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere.